Glutensiz ürün tüketmenin glutenin kendisini tüketmekten daha kötü olduğunu biliyor muydunuz? Sebebini bu videoda anlatıyorum. Ekranda gördüğünüz 3 üründen bir tanesinin glisemik indeksi diğer ikisine nazaran daha yüksek. Hangisi diye sorsam cevabınız ne olurdu? Videonun sonunda birlikte cevaplayacağız. Hazırsanız hadi gelin başlıyoruz. Son zamanlarda sıklıkla çevremizden duyduğumuz bir rahatsızlık gluten hassasiyeti. Eminim çoğunuz duymuşsunuzdur. Hem gluten hassasiyeti hem çölyak zaten ikisi birbiriyle bağlantılı. Peki bunu hep duyuyoruz da market raflarında da görüyoruz. Hep glutensiz diye böyle biz bir çekiyor sanki çok masummuş gibi. Nedir bu gluten? Bu glutenin ne olduğuna gelin hep birlikte bir bakalım. Hem de vücudumuzda neler yapıyor? Pazarlama alanında glutenin yerine kullanılan ürünler peki sağlıklı mı? Hep birlikte inceleyelim. Başımıza gelen hastalıkların, rahatsızlıkların, konulan teşhislerin bile çoğu zaman beslenmemizden kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz. Çünkü birinci bölümde dedim ya, insan zihni yanlış olsa bile doğru olarak kabul ettiği bilgiyle çelişmek istemiyor. Bu zamana kadar bize empoze edilen ve doğru olduğuna inandırıldığımız şekilde besleniyoruz ya, hayır canım beslenmeden değildir, bizim ailede var, bizim genlerde var. Elbette ki genetik faktörleri göz ardı edemeyiz, tabii ki de. Ancak içinde yaşadığımız yüzyılda yapılan çalışmalarda artık yani gözlüklerimizi de birazcık hani çıkarıp birazcık şöyle bir etrafa bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dün birisi yazmış. Moda oldu demiş bu. Yediklerimize atmak rahatsızlıkları. Neye atalım? Size mi atalım mesela? Bu yazan kişiye mi atalım? Suçu kime atalım? Elbette ki yediklerimizle alakalı. Bari bilmediğimizi belli etmesek değil mi bazı noktalarda yani? Başımıza gelen çoğu rahatsızlığın bu yediklerimizden kaynaklandığını düşünmek bile istemiyoruz. Yani kondurmuyoruz kendimize onu. Genellikle de hep şöyle diyoruz, aman bu zamana kadar yedik bir şey olmadı, can boğazdan gelir, ye gitsin. Alışkanlıklarımızı bırakmaktan imtina ediyoruz, zararlı olduklarını bilsek bile. İşte sigara gibi, alkol gibi. Bilmiyor mu sigarayı içen zararlı olduğunu? Biliyor ama içiyor. İşte beslenme, karbonhidrat ve şeker tüketimi de böyle bir şey. Bağımlılık yapıyor. Yani sadece sözde değil, fiziksel olarak yani biyolojik olarak bütün etkilerini konuşacağız bunların. Öyle ki mesela ben de robot değilim. Zaman zaman ben de bir üşütüyorum, bir şey oluyor. Tamam bağışıklığınız güçlü ama zaman zaman siz de hastalanıyorsunuz. Çeşit çeşit mikrop var dışarıda. En ufak bir burnun akıyor, bir hapşırıyorsun. Bak ketojenik besleniyorsun gördün mü ondan oluyor diye. Nasıl yani? Ya bu nasıl bir yorum yani? Ketojenik besleniyorsun ondan oluyor diyor. Sen karbonhidratı, şekeri gömüyorsun. Şeker hastası oluyorsun, tip 2 diyabet oluyorsun, Alzheimer oluyorsun, obezsin, gluten hassasiyetin var, çölyak var. Sayarım yani listeyi daha uzatabilirim. Bunların hiçbirisi karbonhidrat ve şeker tüketimiyle yani senin o gömdüğün zararlı gıdalarla alakalı değil. Benim 40 yılda bir hapşurmam ketojenik beslenmeyle mi alakalı? Düşünün bak bunu bile aklımıza getirmiyoruz. Hayır canım bir şey olmaz ondan. Sen ketojenik besleniyorsun ondandır. Hatta bunun tam tersi. Yemezsen işte böyle hastalanırsın. Duydum ben bu cümleyi. İşte ekmek yemezsen böyle olur, hastalanırsın. Veyahut da kişiye pehriz verilmiş, yağlı yeme denmiş. Et yeme, yumurta yeme ya, kolesterol yeme. Hastalıklar almış başını gitmiş, özellikle son 40 yıldır, 50 yıldır ama karbonhidratlar, şekerler hiçbir zaman suçlanmamış. Onlar masum, hep genler suçlu. Bedenimizin tüm bağışıklık sisteminin merkezi olan bağırsaklarımız, bağırsak floramız, bağırsak mikrobiyotamızın sağlığı için makarnanın yanında yoğurt yenmiş, işte bir de sarımsaklı sos yapılmış. Denmiş ki ben probiyotik de yiyorum, prebiyotik de yiyorum, bağırsaklarım sağlıklı. Makarna, yani makarna bağırsaklara girdiği anda zararlı bakteriler halay çekiyor halbuki yani. Ona hiç kondurmuyoruz ama. Yoğurt yedim, sarımsak yedim. Okey o zaman. Kronik baş ağrıları, duygu durum bozuklukları, hatta hareket bozukluklarıyla alakalı glutenin bağlantısı artık tıp literatüründe yerini aldı. Okumak, araştırmak isteyen, öğrenmek isteyen için onlarca yurt içi yurt dışı kaynak var. Hastalanınca tedaviye ve ilaca odaklanmak yerinde aslında hastalığın çıkış noktasına odaklansak, hasta olmamaya odaklansak her şeyi çözeceğiz ama işte gelelim şimdi glutensiz ürünlere. Market raflarında boy boy böyle
koca koca etiketler gözünüze çarpıyor. Bu bahsettiğim glutensiz ürünlerin etiketlerini gördüğümüz zaman bizde nasıl bir algı oluşuyor? Bilen bilmeyen hiç fark etmez. Glutensiz, tamam. Yani gluten zararlı bir şey, tamam bunu biliyoruz. İçinde yoksa tüketebiliriz. Peki ikame olarak yerine ne kondu? Onun vücudumuza yaptığı etkilerden haberdar mıyız? Önceki bölümlerde de bahsettim. Gıda sektörü dünkü bebe değil, yedirecek onu. Öyle bir algı oluşturuluyor ki ve müthiş başarılı, çok iyi yani. Tam da istenildiği gibi kişi market reyonundan o ürünü alırken glutensiz aldım. Tamam, gluteni içerisinden çıkarılmış. Zararlı değil sağlığım için diye düşünülmesi isteniliyor. Amaç bu zaten. Ama işin aslı öyle değil. Perdenin arka yüzü öyle değil. Öyle ya da böyle bu ürünleri tüketmemiz için yapılan pazarlama o kadar başarılı ki rakamlarla bakalım mı ne kadar başarılı olunduğuna. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre ki düşünün biz şu an 2025 yılındayız. Glutensiz ürünlerin satışından elde edilen rakam ne kadar biliyor musunuz? 6,3 milyar dolar. Sırf glutensiz ürünlerden düşünün. Kahvaltılık gevreklerden soslara kadar, ekmeklere kadar, reyonların içindeki tüm ürünlerde neredeyse her şeyin, her ürünün glutensiz alternatifi mevcut artık. Peki neden çıktı bu glutensiz ürünler? Neden var yani? Raflarda var mıydı 10 sene önce, 15 sene önce? 90'larda görüyor muyduk glutensiz diye bir şey? Görmüyorduk. Niye çıktı bunlar? Gluten hassasiyeti olan kişilere çölyak hastalarına alternatif tüketilebilecek ürünler olarak çıkardılar bu glutensiz ürünleri. Gluteni size göstermek için gittim, un aldım ve bir hamur yoğurdum. Şunun içinde saklı bir yapışkan aslında. Biraz sonra bunu suyun altında yıkayacağım ve gizli olduğu, saklandığı yerden gluteni çıkaracağız ve gözümüzle göreceğiz şu glutenin ne olduğunu aslında. Öncesinde birazcık konuşalım istiyorum. Bu gluteni bir yapıştırıcı olarak düşünün lütfen. Bisküvilerde, krakerlerde, unlu gıdalarda ya aklınıza gelen böyle orada bütün paketli ürünler var ya, hepsinin içerisinde aslında var gluten. Peki bunların içerisinde neden var gluten? Çünkü hamurun parçalanmaması lazım. Esneklik kazanması lazım hamurun. Bakın şöyle tutup çekeyim. Bakın görüyor musunuz nasıl uzuyor? Yapışkan işte. Bu esnekliği veren şey hamura içerisindeki gluten, ancak çok çekersem kopuyor. Mesela bir pizza ustası düşünün. Ne yapıyor bunu? Çok da güzel yapıyorlar. İzlemesi çok keyifli. Havaya atıyor, değil mi? Böyle tabak gibi havada çeviriyor. O hamur havada UFO gibi dönüyor. Tekrardan alıp tezgahın üstüne atıyor. Ya ne yaparsa yapsın, değil mi? Bakın açıyorum bir yandan. Bak. Hamura esneklik kazan. Gluten olmazsa işte o pizza öyle havada dönmez. Veyahut da hani eskiden babim yapardı benim. Ben babim derim. Babim. Fotoğraflarını gördüğünüz kişi babim, babaannem. Şey yapardı, ben çocukluğumda hafızalarımda hatırlıyorum, böyle oklavayla açardı hamuru. Değil mi? Hamur açanlar bilirler. Böyle oklavayla şöyle atarsın, çekerken oklavayı hamur yayılır, açılır. Yani şu kadarcık küçük bir hamuru kocaman bir işte yufka mesela o hale getirebilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz peki bunu? Yani nasıl oluyor bu iş hamurda? Gluten sebebiyle oluyor işte. Gluten olmazsa paramparça olur. O esneklik olmaz. Mesela biz ketojenik tarifler yapıyoruz zaman zaman. Alternatif unlarla. İşte nedir bunlar? Hindistan cevizi unu, badem unu. Mesela onlarla yapmaya kalktığınız zaman olmuyor. Şimdi bunu tutup çekiyorum ya, bakın uzuyor. Belli bir noktadan sonra kopuyor. Onlar çok çabuk dağılıyor yani. Çünkü içerisinde gluten yok, yapıştırıcı bir malzeme yok. Yani bir arada durmasını sağlayan bir yapıştırıcı yok. Peki hamura sadece esneklik kazandıran yapıştırıcı malzeme midir gluten? Hayır. Aynı zamanda hamur mayalandığı zaman kabarmasını da sağlayan bir proteindir. Ben bu hamurla oynaya oynaya daha fazla böyle bunu mundar etmeden hadi gelin birlikte suyun altına tutalım, görelim bakalım, çıkaralım şu gluteni saklandığı yerden. Hep birlikte gözümüzle görelim neymiş bu gluten.
suyun altında liflerinden ve nişastasından ayrıldı ve elimizde yapışkan gluten proteini kaldı. Sanırım şimdi gluteni hayal etmesi birazcık daha kolaylaşmıştır. En azından fiziksel olarak gözümüzde gördük. Poğaça, bisküvi, ekmek, çörek, börek, baklava, herhangi bir şey yediniz. İşte az önce gözümüzle gördüğümüz o gluten yapışkan protein bağırsaklarınızda kaldı. Ondan sonra işte gluten hassasiyeti, çölyak hastalığı kaçınılmaz oluyor. Çünkü sindirilemiyor. Yani her zaman aklınızın bir köşesinde bulunsun yerken bu görüntü. Peki az önce gördüğümüz bu gluten sadece beyaz unun içerisinde mi var? Elbette hayır. Arpa, bulgur, çavdar gibi farklı tahıllı ürünlerin içerisinde de bulunuyor bu gluten. Sadece beyaz unun içerisinde yok. Aman aldanmayalım. Mesela bizim eminim çoğumuzun da sevdiği simit, simidin yanında üçgen peynir, çayla böyle severiz değil mi? Seviyoruz. Gluten o üçgen peynirin içinde de var işte. Sadece gıdaların içerisinde mi var? Elbette hayır. Gluten aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinin içerisinde de kullanılıyor. Hanımlar, rimel seviyoruz. Gözler, bende de şu an var. Bitkisel olanını tercih ediyorum. Glutenin kimyasal yapısına baktığımız zaman tek bir molekülden değil 2 ana proteinden oluştuğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi gluteninler, diğeri ise gliadinler. Bünyeye göre değişmekle birlikte kişinin bağışıklık sisteminin yatkınlığına göre bu ikisinden birisine hassasiyet gösterebiliyor. Bu hassasiyet sonucu oluşan reaksiyon ise vücutta enflamasyona sebep olabiliyor. Gıda hassasiyeti ve buna benzer rahatsızlıklar genellikle bağışıklık sisteminin size verdiği bir tepkidir aslında. Önceki bölümlerde bahsetmiştim ya, vücudunuzu zamanla dinlemeyi öğrenirseniz, ki ketojenik beslenmede bu oluyor, size zaten sinyali veriyor. Neyi yiyip neyi yememeniz gerektiği konusunda bağırsaklarınız size aslında doğru yolu gösteriyor. Glutenin bahsettiğimiz yapışkan yapısı ürünlerin sindirilip kana karışmasını sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla sindirilemeyen besin kalıntıları da az önce örneğini verdiğim gibi bağırsağın içerisinde kalıyor. Bağırsakların içerisinde kaldığı zaman da ne oluyor işte? Vücudun bağışıklık sistemi alarma geçiyor. Bu tarz rahatsızlıkların belirtisi ise genellikle mide bulantısı, karın ağrısı, ishal, kabızlık ve buna benzer bağırsak şikayetleriyle birlikte görülüyor. Kişinin aslında gluten hassasiyeti var, çölyak rahatsızlığı var ama farkında değil. Neden? Çünkü az önce saydığım sebeplerle karşılaşmamış, yani fiziksel bir etki görmemiş. Ancak bu fiziksel etkinin görülmemesi sinir sistemine saldırı olmadığı anlamına gelmiyor. Peki beyinde ne yapıyor? Az önce dedim ya, tek bir kimyasal molekülden değil 2 ana proteinden oluşuyor. Gluteninler ve gliadinler. Gluten hassasiyeti denilen şey bu gliadin adlı proteinin antikor seviyesinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Bu antikorlar proteinle birleştiğinde antigliadin antikorları oluşturuyorlar. Bunlar da bağışıklık sistemi hücrelerinin içerisinde belli genleri aktif hale getiriyorlar. Peki bu genler aktif hale gelince ne oluyor? Enflamatuar sitokin kimyasalları bir araya gelerek beyne saldırabiliyorlar. Sitokin nedir? Aç parantez, hücrelerin birbirleri arasında haberleşmesini sağlayan bir protein. Kapa parantez. Bu oluşan antigliadin proteinleri beyinde herhangi bir proteinle gidip birleşebiliyorlar. Buraya kadar bu bahsettiğim günlük hayatımızda çok sık duymadığımız süreçler bir araya gelince ne oluyor biliyor musunuz? Alzheimer hastalığı gibi, Parkinson hastalığı gibi hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bununla birlikte otizm vakalarının en önemli ortak özelliği ne biliyor musunuz? Az önce bahsettiğim işte o sitokin denilen seviyelerin yüksek olması. Bazılarımızın aklına şöyle bir soru gelmiş olabilir. Bu hamur işlerini, beyaz unu, dedelerimiz de, onların anneleri de, onların ataları da tüketiyordu. Onlar da olmuyordu da bizde niye oluyor? Genleri değiştirilmiş buğdaydan kaynaklanıyor. Ayrı bir bölümde anlattım onu. Tarihçesiyle birlikte buğdayı ayrı bir bölümde ele alacağız. Dolayısıyla bugün tüketilen buğday, bugün işlenen buğday ve o raflardaki beyaz unla, yani bundan 100 sene önceki tüketilen un arasında dağlar kadar fark var. Kıyaslamak mümkün değil. Sadece unlar mı? Elbette ki değil. Tahıllarda avcı toplayıcı toplumların yetiştirdikleri ve tükettikleri tahıllarla bugün marketten aldığınız aynı mı? O kadar eskiye de gitmeyin ya.
Ya 90'larda ben hatırlıyorum bir bakliyat pişirmeden önce bir gece 2 gece suda ıslatırdık. Hatırlayanlarınız vardır. Şimdi ıslatıyor musunuz? Hayır. Alıp direkt pişiriyorsunuz. Hemen pişiyor değil mi? Niye? Yani, eee, aradaki fark bile aslında bir soru işareti oluşturmalı diye düşünüyorum ben kişinin zihninde. Eskiden böyleydi, şimdi böyle. Hastalıklar da arttı. Demek ki bir sebebi var. Bana mesela çevremdeki arkadaşlarım da söylüyor. İşte başta bahsettim ya, zararlı olduğunu biliyorum ama çok seviyorum ya diyor. Ya bırakamıyorum diyor. Diyorum ki yani evet, bırakamamanın sebebi bağımlı olman. Bağımlısın çünkü. Yani bu şey anlamda değil, mecazi anlamda söylemiyorum. Yani, işletim sistemi diyesim geliyor bilgisayardaki gibi. Yani, sistem olarak bağımlılık yapıyor. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Gluten midede çözündükten sonra polipeptit denilen bir madde açığa çıkıyor. Bu polipeptit, vücudumuzda çoğu aslında maddenin geçemediği kan beyin bariyerini bile geçebiliyor. O bariyeri geçtikten sonra gidip nereye bağlanıyor biliyor musunuz? Morfin reseptörlerine bağlanıyor. Morfin reseptörü bir şeyi hatırlattı mı? Hani uyuşturucu morfin işte. Sigara, alkol aynı yere bağlanıyor. Aynı morfin reseptörüne bağlanıyor bu polipeptit malzemesi. Onun için, kişi yediği zaman kendini mutlu hissediyor. "Oh da oh!" diyor, "Bir iyi geldi, bir mutluluk verdi." Verir. Yani bünyeyi bağımlı hale getiriyor. Şimdi üreticilerin neden ürünlerin içerisine gluten koymak istediklerini birazcık daha net tahmin edebiliriz sanırım. Çünkü bağımlı olunması isteniyor ürünlere. Yani burada sadece hamur işi aklınıza gelmesin. Kola. Eee, benim abim mesela zamanında ciddi bir kola bağımlısıydı. Sizlerin de çevresinde olduğunu tahmin edebiliyorum. Ya benden kola isterdi bu bahsettiğim 2000'li yıllarda. Hani, beslenmeyle ilgili bilgimiz yok o zamanlarda. Kola tüketiyor. Bana derdi ki, "Yaso gelirken kola alır mısın?" "Tamam, alırım." derdim. Poşetin içinde bakkaldan aldım kolayı. Elimi kolumu sallaya sallaya gidiyorum. Kola da içinde köpürüyor tabii. Eve girerdim, "Ne yaptın?" derdi böyle. "Ne yaptım?" diye kalırdım ben. Ne yaptım? Bir şey mi yaptım? Hani bakkaldan kola aldım geldim. "Sallama!" derdi. Böyle bak böyle tepki verirdi. Vallahi abartmıyorum. Ya izleyince gülecek eminim yani. "Sallama ya, köpürtme!" derdi. "Ne oluyor ya?" derdim. "Tadını bozuyorsun." "Tadı bozuluyor." derdi. Böyle alırdı, o kendi aldığı zaman çalkalamadan, sallamadan böyle buzluğa soğutmak için böyle şey gibi, çok hassas bir şey yerleştiriyormuş gibi köpürtmeden. Ya, bağımlılık seviyesine bakar mısınız? İşte, bağımlı oldukça da daha fazla tüketecek. İstenilen şey bu, başarılı da. Bu noktada şunu diyebilirsiniz. "Yaso tamam gluten gluten diyorsun da ben glutenli ürün tüketmiyorum. Glutensiz ürünleri tercih ediyorum." Buraya kadar tamam ancak ketojenik beslenmeyle ilgili olan bağlantısına gelin bir bakalım. Bir ürünün içerisinden gluten proteininin çıkarılması o ürünün karbonhidrat içermediği anlamına gelmiyor. İçerisindeki karbonhidrat miktarının yüksekliği bizim kan şekerimizi yine hızlı yükseltecek, insülini yine hızlı yükseltecek. Yani dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz aslında. Tam da bu noktada işte glutensiz ürün almak bir çözüm değil. Glutensiz beslenmek demek, buğday ile birlikte aynı zamanda arpa, çavdar, kılçıksız buğday ve yulafın da dışlanması anlamına gelir. Yulafçılar, ne haber? Son zamanlarda çok tüketiliyor yulaf. Çölyak hastalığında bağırsakların iltihaplanmasının en büyük sorumlusu glutendir. Bunun için işte çölyak hastalarına alternatif besin olarak glutensiz ürünler çıktı. Bir yandan da kedim Kajucuğum. Kajunun çenesinin altı yara oldu. Onun için böyle hunili dolaşıyor. Çok mutsuz bugünlerde. Kaju, kayıt yapıyoruz oğlum. Az önce bahsettim ya, bir ürünün içerisinden glutenin çıkarılması aslında onun masum olduğu anlamına gelmez. Çünkü yerine ikame olarak ne konuldu? Mısır nişastası mesela. Pirinç, patates nişastası. Peki girişte bahsettiğim glutensiz ürün tüketmek, glutenli ürün tüketmekten daha kötüdür dedim ya, işte tam geldiğimiz nokta burası. Çünkü mısır nişastası, pirinç nişastası, patates nişastası
kan şekeri ve insülini gluten tüketiminden daha fazla yükseltir. Hadi gelin size marketlerde birkaç tane glutenli ürün göstereyim. Arkalarına bakalım, içinde neler var, birlikte inceleyelim. Glutensiz susamlı çubuk kraker. Bakalım. 100 gramının 51 gramı karbonhidrattan geliyor. İçindekiler mısır nişastası, pirinç unu, bitkisel yağ. Glutensiz ekmek, içindekiler glutensiz un, mısır nişastası, mısır unu, pirinç unu, sorghum unu, şeker, kıvam arttırıcı. Şeker ilavesiz, glutensiz, koruyucu katkı maddesi içermez, gluten içermez. Besin değerleri 100 gramının 89 gramı karbonhidrat, bu 89 gramında 13 gramı şeker. Mısır unu, pancar şekeri yağı, vanilin aroması. Konuyu toparlayacak olursak, glutensiz ürünleri tüketmek bir çözüm değildir. Öyle ki hatta belki çevrenizde vardır, çölyak hastalarının bazıları glutensiz ürün tükettikleri halde bile kilo veremezler. İşte sebebi bu. Çünkü kan şekeri ve insülin, yağ depolama hormonu, insülini ne kadar sıklıkla basarsanız, ne kadar hızlı yükseltirseniz kan şekerini, vücudunuz o kadar fazla yağ depolayacak. Başlarken ekranda gördüğümüz 3 ürünün glisemik indeksine bakalım mı? Hatırlarsanız diğer ikisine nazaran bir tanesi kan şekerini daha hızlı yükseltiyor demiştim. Hangisi biliyor musunuz? Belki inanması güç gelecek ama tam tahıllı ekmek, rafine sofra şekeri ve çikolataya nazaran kan şekerini daha fazla yükseltiyor. Çünkü glisemik indeksi daha yüksek. Glisemik indeks çikolatada 55, toz şekerde 68, tam tahıllı ekmekte ise 71. Yani şimdi gözümüzün önüne gelsin o klasik diyetler. İşte bir tane yumurta, işte 3-5 zeytin, peynir falan, 2 dilim tam tahıllı ekmek. Ya onun yerine şekerli çay iç daha iyi. Umarım bu videoda glutenle ilgili en azından görsel olarak birazcık farkındalık yaratabilmişimdir. Kapanışa geçerken sizlere gerçek anlamda sağlıklı, hem glutenden hem glutensiz ürünlerden uzak durduğunuz bir gün diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Moka bay bay yap. Bay bay yap Moka. Çok pamuk çocuk, çok.